Merhaba dostlar, ben Ozan. Fiyatlar değişti, yeni modeller geldi. 30.000 TL altı en iyi laptopları birlikte inceleyeceğiz. Her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede yok. O yüzden içiniz rahat olsun. Şu anda genel anlamıyla laptop piyasasına baktığımda 20.000 ile 30.000 bandı hem iş, üniversite, ofis için kullanılabilecek, aynı zamanda mühendislik ve oyun tarafında da işimizi görecek cihazlar. Fakat özellikle render ve oyun tarafında beklentiyi çok da yukarı çıkarmayın. Çünkü 30.000 TL dediğimiz bütçe laptoplar için günümüz piyasasında çok da yeterli bir bütçe değil. Yani doların da 40 TL'ye yaklaştığı bu günlerde 650-700 dolar yapıyor. Şu an için bu bütçede üniversite, iş, ofis için düşündüğüm yani genel olarak gündelik kullanım odaklı bir bilgisayar kullanıcısıysanız bu laptoplar sizi en az 4-5 yıl rahat götürür. Ama mühendislik ve oyun tarafında giriş seviyesi diyeceğim cihazlar, bu videonun bir üst bütçeli versiyonunu, yani 40.000 TL altı için olan versiyonu da yapmıştım. Eğer bütçeniz biraz daha yüksekse o videoya da kanaldan bakabilirsin veya kartlara koyarım. Bu videodan sonra onu da izleyebilirsin. Ayrıca bunların dışında her bütçe için önerdiğim en iyi laptopları da güncel bir liste oluşturdum. Onların da linki açıklama ve yorumlarda var. Özellikle 70-80 bin bandında veya daha yüksek bütçeli bir laptop bakıyorsan bu noktada hem fiyat performans hem de deneyim anlamında en sağlam cihazlara yer verdim. Aynen bu laptopları kapsayacak şekilde her bütçe için önerdiğim laptoplar için de ayrı bir video gelsin mi? Gelsin diyorsan alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı ve bu aralar bir laptop almayı düşünüyorsanız tam zamanı diyebilirim. Şu anda da indirimler var ve dolar son 2-3 aydır bayağı yükseliyor. Hatta geçen hafta 38'di. Şu anda 39'u geçmiş durumda. Laptop alacaksanız bence ertelemeyin. Çünkü şu anda fiyatlar hala dolar kuruna oranla iyi seviyede. Şu anki fiyatları 1-2 hafta sonra büyük ihtimalle bulamayacağız. Bu laptopların en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Şimdi listemizin en ucuz laptopuyla başlayalım. Özellikle öğrenciler, üniversite veya iş için kullanacaksanız Lenovo IdeaPad Slim 3'ü görüyoruz. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, 8x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 16 inç Full HD Plus IPS bir ekranı görüyoruz. Bu ekran şu anda renk doğruluğu, canlılık ve kontrast oranı yönünde 20.000 sınırında en sağlam laptop diyebilirim. Metal kasası ve genel hissiyat açısından bu fiyat bandındaki cihazları düşündüğümde gerçekten kaliteli bir laptop. Soğutma sistemi başarılı ve günlük kullanımda da batarya performansı olarak en az 5-6 saat rahat götürüyor. Yani prize bağlı olmadan sürekli laptopu yanınızda taşıyorsanız kafeye, iş yerine gittiğinizde pil sorunu olmadan rahat kullanabilirsin. Ama bu fiyatlarda çok kalacak bir laptop değil. İkinci sırada OLED ekran istiyorum. Ekran kalitesi benim için birinci öncelik. Aynı zamanda laptopu sadece iş, üniversite, ofis için değil, Ryzen 7 7. nesil işlemci ile beraber burada AMD'nin dahili GPU'suyla CS, Valorant gibi oyunları da rahatlıkla oynayabileceğiniz Lenovo IdeaPad Slim 5 modelini görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil 7730'u burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, 8x2 DDR4 3200 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında 14 inç OLED Full HD Plus bir ekranla geliyor ve 400 nit maksimum parlaklığa sahip. Özellikle laptopta dizi film izlemek, içerik tüketmek veya laptopu Photoshop, video edit gibi işlerde kullanacaksam Lenovo IdeaPad Slim 5 bu noktada çok mantıklı. Tamamen metal kasası, kaliteli klavyesi ve 6 saatlik pil ömrünü düşündüğümde Lenovo IdeaPad Slim 5 bu fiyatlarda ince, hafif, kompakt bir laptop istiyorum. Aynı zamanda ara sıra oyun oynayayım ve ekran kalitesi de alabileceğim en iyisi olsun diyorsan bu noktada 25.000 sınırında en mantıklı seçenek. Üçüncü sırada şu anki piyasada alabileceğim en uygun fiyatlı fakat işlemcisi sağlam bir gaming laptop istiyorsam HP Victus 15'in 2025 versiyonu önümüze çıkıyor. Ryzen 5 8. nesil işlemci burada kullanılmış. Bu işlemcinin en önemli iki artısı hem yapay zeka destekli hem de gerçekten verimli bir işlemci. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. RX 6550M'in 4 GB'lık versiyonu burada kullanılmış. RX 6550 6550M 3050 ile oldukça yakın bir kart ve burada da RX 6550M'in 75 Watt'lık tam performans hali kullanıldığı için performans anlamında baktığımda 25.000 sınırında alabileceğimiz en iyi laptop.
15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panelle geliyor. Günlük kullanımda da batarya olarak ortalama 3-4 saat götüren bir laptop. Genel olarak düşündüğümde de 25.000 sınırında alabileceğimiz en iyi gaming laptop. 4. sırada 25-30.000 bandında ekran kalitesi olarak alabileceğim en iyi laptop olsun. Aynı zamanda soğutması sağlam ve tam bir fiyat performans laptopu istiyorsam Lenovo'nun Log serisinde güncellenmiş model olan Ryzen 5 7. nesil versiyonu görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil işlemci burada kullanılmış. 4 çekirdek ve 8 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 DDR5 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 3050'nin tam performans 95 Watt'lık versiyonu kullanılmış ve bu laptopun özellikle fiyatına oranla en önemli iki artısı var. Bunlardan biri kesinlikle ekran kartı. 3050'nin 6 GB VRAM'li, yani VRAM konusunda bir darboğaz yaşatmayan 95 Watt'lık tam performans versiyonu ve ekran tarafında da %100 sRGB Full HD IPS 144 Hz bir panel kullanılmış. Bu laptopta 1080p'de piyasadaki tüm oyunları orta yüksek arasında rahat oynayabilecekken video edit, Photoshop, render gibi ekranda gerçekçi renkleri görebildiğimiz kontrast oranı, doygunluk tarafında sağlam bir ekrana ihtiyacınız varsa Lenovo Log rahatlıkla alınabilir ve Lenovo Log'un Ryzen modellerinde Intel'de olduğu gibi anakart sorunları yok. Bu gerçekten önemli bir artı. Ben de bu laptopun 4050 versiyonunu yaklaşık 2 ay kullandım. O yüzden de rahatlıkla önerebilirim. 5. sırada özellikle üniversite öğrencisiyim. Laptopu ofis iş için kullanacağım ve laptopta benim için birinci öncelik batarya performansı, ekran kalitesi ve işlemci diyorsan Huawei MateBook D16 modelini görüyoruz. Burada oyuncu laptoplarında da gördüğümüz i5 13. nesil H serisi bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Programlama, yazılımla uğraşıyorsanız da bu işlemci gayet yeterliyken 16 GB 8x2 RAM'ler ve 1 TB SSD de bu laptopun en önemli artılarından. Burada ince çerçeveler 15.6 inçlik bir laptop boyutunda 16 inç ekran almamızı sağlıyor. Full HD Plus IPS bir ekran burada kullanılmış. %100 sRGB renk gamutu, %90 ekran kasa oranı ile birlikte bu ekranda video, dizi, film izlemek oldukça keyifli ve parlaklık olarak da yeterli bir ekran. 300 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluk tarafında da başarılı bir ekran diyebilirim. Ve Windows 11'in lisanslı olarak geldiğinde söyleyeyim. Tamamen metal kasası, klavye kalitesi olarak da MacBook'lara çok yakın olmasıyla beraber tam olarak fiyat performans kralı MacBook alternatifi diyebilirim. Batarya performansı olarak da bu fiyat bandının en sağlam laptopu. Eğer bütçe sınırım 25.000 diyorsan da MacBook D16'nın i5 12. nesil versiyonunu da rahatlıkla alabilirsin. Kanalda bu laptopun detaylı incelemesi de var. Onu da kartlara koyarım veya bu videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Bu iki laptop arasında performans farkı ortalama %10 diyebilirim. Eğer laptopu video edit, render için almayacaksan, günlük kullanımda, okul için, üniversite için kullanacaksan da aradaki performans farkı senin için bir şey değiştirmeyecek. Tarayıcıda gezinmek, günlük kullanım için 12. nesil rahat alınabilir. 6. sırada bütçem 30.000 sınırında ve bu fiyat bandında alabileceğim en ucuz, en mantıklı gaming laptopu istiyorsam Acer Nitro V15'i görüyoruz. i5 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek 12 threadlik bir yapıya sahip. 8 GB RAM 5600 MHz tek kanal olarak gelirken 64 GB'a kadar RAM takviyesi yapabiliyoruz. 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 65 Watt'lık versiyonu kullanılmış. Evet, burada çok güçlü bir 4050 yok. Fakat bu fiyat bandında tam performans bir 3050 almaktansa 4050'nin 65 Watt'lık versiyonu çok daha mantıklı. Özellikle bu laptopun bu fiyatlardaki en büyük artısı kesinlikle ekran kalitesi. 15.6 inç Full HD IPS 144 Hz bir panel burada kullanılmış. Ekranda renk kalitesi, canlılık gayet başarılı. Bu ekran renkleri doğru bir şekilde verebilmesiyle 4050 ile beraber ve herhangi bir kronik sorunu da olmayan bir cihaz. Bütçe sınırım 30.000 diyorsanız rahatlıkla önereceğim bir laptop. 7. sırada eğer bütçem 30.000'den yüksek ve bu fiyatlarda alabileceğim en iyi ekran, sağlam bir performans, iyi bir kasa kalitesiyle beraber soğutma sistemi anlamında da sorunsuz bir laptop istiyorsam, şu anda bu fiyatlarda 3 stoğu kalan ve 35.000 TL altı bütçeyle benim açık ara favorim Nitro 16'nın aynı kasası, aynı soğutma sistemiyle beraber 15.16 inçlik boyutuyla Acer Nitro AN16 modelini görüyoruz. Ryzen 5 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 6 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM 8x2 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin tam performans 140 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. Acer Nitro 5'i bu fiyat bandındaki diğer cihazlardan ayıran en önemli nokta ekran kalitesi. 15.6 inç Full HD Plus ve 165 Hz bir panel burada kullanılmış ve Windows 11'in lisansı geldiğinde söyleyeyim.
bahsedeyim. Ekran kalitesi, canlılık, kontrast oranı ve doygunluk tarafında da bir gaming laptopu oranla en üst seviye ekranlardan biri. Son sırada 24 GB RAM'i, soğutma sistemi ve özellikle de işlemcisiyle benim 2 ay kullandığım 35.000 sınırında kronik sorunları olmayan alabileceğimiz en mantıklı laptop Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. Ryzen 7 7. nesil bir işlemci burada kullanılmış. 8 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. 24 GB RAM 16+8 4800 MHz olarak gelirken 512 SSD'nin yanında RTX 4050'nin 105 Watt'lık versiyonu bu laptopta var. 15.6 inç Full HD IPS %100 sRGB ekran tabii ki burada da var. Ama bu laptopun bence en önemli artısı kesinlikle batarya performansı. Gündelik kullanımda ortalama 4-5 saat ekran süresi alabiliyoruz. Hem verimli hem de güç tüketimi az olan bir işlemci. Oyun oynarken, render alırken, şarja takılıyken bile bataryanın azalması gibi sorunlar yaşamıyoruz. Dostlar, şimdi en önemli kısım favorilerimden bahsedeyim. Eğer bütçem 20.000 sınırında ve aldığımda uzun yıllar kullanabileceğim, işlemcisi sağlam, ekran kalitesi yüksek, batarya performansıyla da beni en az 5-6 saat götürsün, prize bağlı bırakmasın diyorsan Lenovo IdeaPad Slim 3 bu noktada çok mantıklı. Ama bütçem 25.000 sınırında, kompakt, taşıması kolay, nispeten küçük ekranlı bir laptop istiyorum ama ekran kalitesi olarak beklentim yüksek. Bu fiyatlarda video edit, grafik tasarım gibi işlerle uğraşıyorsanız veya laptopta dizi film izlerim, ara sıra da oyun oynarım diyorsanız Lenovo IdeaPad Slim 5 bu noktada çok mantıklı. Fakat benim birinci odam performans ve 25.000 sınırında alabileceğim en mantıklı gaming laptopu istiyorsam da HP Victus 15'in 2025 versiyonu. Bütçem 25 ile 30.000 bandındaysa da özellikle ekran kalitesi, soğutma ve performans anlamında bu 3 noktada bu fiyatlardaki en fiyat performans, en mantıklı oyuncu laptopunu istiyorsam Lenovo Log bu noktada favorim. Ama benim çok yüksek performans beklentim yok. Laptopu üniversite için kullanacağım veya ofis iş için bir laptop arıyorum. Ekranı büyük ve kaliteli olsun, batarya performansı yüksek ve taşınabilirlik, kompaktlık yönünde de iyi bir laptop arıyorsam MacBook D16'yı rahatlıkla öneririm. MacBook D16 benim de uzun süre kullandığım bir laptoptu. Kanalda detaylı incelemesi de var. Eğer bütçem tam olarak 30.000 sınırındaysa da Acer Nitro V15 bu noktada en mantıklı seçenek. Fakat ben olsam bütçeyi biraz daha zorlayıp Acer Nitro AN16'yı alırdım. Çünkü hem 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu hem 15.6 inçlik %100 sRGB 2K ekranı ve Windows 11'in lisanslı olarak geldiğini düşünürsem aradaki yaklaşık 3000 TL'lik fiyat farkı rahatlıkla verilebilir. 35.000 sınırında bir bütçeyle de özellikle 24 GB RAM'i ve Ryzen 7 7. nesil işlemcisi ve genel deneyimini düşündüğümde Lenovo Log benim favorim. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda bu piyasada uygun fiyatta alınabilecek en sağlam laptoplar bunlardı. Eğer bütçeniz bu aralıktaysa bence başka bir laptopa da bakmayın. Çünkü performansıyla deneyimini düşündüğümde fiyatının hakkını en çok veren, aldığınızda sizi en az 4-5 yıl rahat rahat götürecek en mantıklı cihazlardan bahsettim. Laptop alırken her zaman söylüyorum, nereden aldığımız satıcılar çok önemli. Bu laptopların da en ucuz, güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Eğer bütçeniz daha yüksekse de her bütçe için önerdiğim laptoplar için ayrı bir liste oluşturdum. Onun da linki yorumlarda olacak. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Aklına takılan bir soru olursa da mutlaka yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.